Ses kısıklığının sebepleri arasında en sık başımıza gelen ses telindeki ödem ve şişliğe bağlı olan larenjitler. Larenjitler çeşitli enfeksiyonlarda, nezle, grip, sinüzit gibi enfeksiyonlarda kişinin bütün üst solunum yolu epitelinin ve dokularının şişmesine bağlı ortaya çıkar ve genellikle istirahat, çeşitli ilaçlar ve dinlenmekle geçer. İkinci görülen en sık sebepler de ses telindeki üzerindeki yerleşen nodül, polip gibi kitlelere bağlı ses kısıklığı ki bu da kişinin sesini yanlış kullanmasına bağlı ortaya çıkabilir ya da doğuştan olan bazı yarıklar var, sulkus dediğimiz bu sesin ince çıkmasına, çatallanmasına sebep olur. Başka ses kısıklığı yapan sebepler arasında ses hijyeni dediğimiz faktörlere iyi uymayan kişilerde görülen sesin iyi nemlendirilmemesi, kuruması ya da İritanlarla çok sık maruz bırakılması. Bu iritanlar nelerdir? Günlük hayat hepimizde maruz kalıyoruz bunlara. Birincisi hava kirliliği. İkincisi yaşadığımız ortamın veya iş yerimizde çalıştığımız ortamın uygun olmayan koşulları. Bunlara örnek verebilirsek tiyatro sanatçısının bir tozlu ortamda performansını yapması ya da bir sanatçının 3 saat boyunca çok gürültülü bir ortamda sesini icra ederken zorlanması ya da bir öğretmenin 40-50 tane çocuğa sesini duyurmak için bağırarak sesini kullanması ve gün sonunda yorulmasıyla, ses telinin iyi kullanılmamasıyla, performansının giderek bozulmasıyla ortaya çıkan bazı sorunlar. Bazen de ses telinin kendisinde değil, üzerinde oturduğu kastaki hastalıklara bağlı olabilir ki bunlar nörolojik hastalıklar. Nörolojik hastalıklarda da veya ses teline giden sinirin felcinde de, ses teli felcinde de ses kısıklığı olabilir. Ya da ne yazık ki bazı ses teli tümörlerinde de ses telinde yerleşik olan bu tümörlerin yarattığı ses telinde kapanma bozuklukları ya da ses telinin dalgalanmasının bozulmasına bağlı olarak ses kısıklığı ortaya çıkabilir. Ne zaman ses kısıklığı için korkacağız? Ne zaman doktora gideceğiz? Ses kısıklığı eğer 15 günden fazla sürüyor ise bizim bir doktora gitmemiz gerekiyor. Kulak boğaz doktorunun da gizli bir organ olduğu için iyi bir ses teli muayenesiyle ve dalgalanmasına bakılarak ses telindeki soruna bakması gerekiyor ki özellikle sigara içen hastalarda yılda bir kere ben ses teli muayenesi yapmasını öneriyorum. Bir check-up programı gibi. Ses teli kısıklığının sebeplerinden sonraki tedavilerine gelirsek tabii ki altta yatan hastalığa bağlı olarak tedavilerine geçmek gerekir ama ilk başta kişinin kendi ortamını ve kendi yaşam tarzını değiştirmesi ses kısıklığının en güzel tedavisidir. Kişi eğer dinçse, vücuduna iyi bakıyorsa sesi de dinçliğinin göstergesi olarak güzel çıkar. Eğer kişi kötü koşullarda çalışıyorsa, kötü bir hayatı varsa, kötü kullanımları varsa sesi yorgun ve kötü çıkar. Bu yüzden ben ses kısıklığı olan insanlarla ilk başta hastalarımla şöyle konuşuyoruz. Yaşam tarzınız nedir? Nerede yaşarsınız? Nerede çalışırsınız? Ne yersiniz? Ne içersiniz? Yemekler gırtlaktan geçmiyor ama gırtlağın arkasında yemek borusundan geçerken veya yediklerimizin buharıyla ses telinin arkasının şişirilmesiyle ses kısıklığına yol açan en önemli sorunlardan geliyor. Yediklerimiz ve içtiklerimiz, kahve tüketimi, sigaranın yanı sıra çok yoğun kahve tüketicileri var tabii ki. Kahve tamam sıvı ama ne yazık ki vücuttan suyu dışarı atan bir sıvı. Diüretik etkisiyle. İkincisi ses telini kurutan bir sıvı, akışkanlığını azaltan bir sıvı. O yüzden kahve tüketimini özellikle performans sanatçılarında hemen performanstan önce önermiyoruz. Ama gün içerisinde 2-3 bardağa geçmeyecek şekilde kahveyi tabii ki kaygı gidermede kişinin rahatlaması için öneriyoruz. Onun yerine ıhlamur gibi, özellikle soğuk algınlığı dönemlerinde bitki çayları gibi sesi nemlendiren veya en önemlisi günde en az 1,5-2 litre kadar sıvı alımını bildiğimiz en güzel ses teline iyi gelen içecek olan suyu öneriyoruz hastalarımıza. Daha sonrasında da kişinin sesini kullanması için bazı öneriler, gerekirse bazı terapiler öneriyoruz. Ses terapisi, ses kısıklığının tedavileri arasında esasında en çok kullanılması gereken yöntemlerden. Ses terapisi, ses telinin kişinin kontrolünde olarak kullanılmasını sağlayan bir yöntem. Rezonans boşluklarını kullanmasını,
kasın gerilmesini önlemesini ve onu manipüle etmesini öğreten terapiler. Ve bu özellikle öğretmenler, spikerler, işte sesini kullanan her türlü çalışan için bilmesi gereken ve hayatının bir döneminde en azından 4-5 seans kadar alması gereken bence en tedavinin en değerli aşaması. Daha sonrasında eğer polip gibi işte bir kitle gibi sorunları olan hastalarda tabii ki cerrahi tedaviler göz önüne geliyor. Cerrahi tedavilerde de sıcak ve soğuk cerrahiler var. Cerrahi yaparken altında bu cerrahileri yapıyoruz. Ses teli çok küçük bir organ. Büyütmelerle, 400 büyütmeyle ses telini büyütüp katmanlarına saygılı davranarak ve mikro cerrahi ile ses telinin üzerindeki kitleler normal ses teli dokusunu koruyarak çıkarılması gerekiyor. Ama bu çıkarıldıktan sonra geri kalan dokunun da korunması için bazen silikon, bazen dolgu maddeleri de aynı seansta hastanın ses teline enjekte edilebilmiyor. E, Ses kısıtlığından sonrasında hastanın tabii ameliyattan sonrasında yine terapi konusu gündeme geliyor ki sesinin tekrar eski kullanımına dönmemesi, alışkanlıklarını tekrar düzeltmesi için biz hastalara ses terapisinde ameliyat sonrasında hem öncesinde hem sonrasında birkaç seans olacak şekilde öneriyoruz. Ses teli felçlerinde de sadece hastanın sorunu ses telinde olmuyor. Ya akciğerde bir lezyon olabiliyor ya da bir geçirilmiş bir cerrahi olabiliyor ki tiroid kanserleri veya tiroid tümörleri, tiroidde yer alan bazı nodüllerin yönelik cerrahilerde en sık başımıza gelen sorunlardan biri ses teline giden sinirin zedelenmesine bağlı ses telindeki felçler ya da ses telinin boyundaki başka tümörler tarafından sıkıştırılması, akciğerdeki bazı kitleler tarafından sıkıştırılması da ses teli felçlerine yol açabiliyor. Bunun altında da yatan sebebi bulup tedavisini bazen dolgu maddeleriyle ses telinin içerisinde bir hyaluronik asit veya hidroksiapatit denen kalıcı dolgu maddeleri koyup ses teli felçlerini de tedavi edebiliyoruz. Tümörlerde hastalarıma önereceğim en önemli şey ses kısıklığında doktorlarına gitmekten çekinmesinler. Bazen de şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Hasta gırtlağım gidecek korkusuyla ses teli cerrahilerinden çok kaçıyor ama ses teli cerrahileri basit ağız içerisinden yapılan lazer veya soğuk cerrahilerle yapılan tümör cerrahilerinden gırtlağın bir kısmının açık olarak alınması veya hepsinin alınmasına kadar uzanan bir yelpazede. En önemli olan şey erken dönemde bu ses teli tümörünün yakalanması ve erken dönem yakalandıktan sonra da ses telinin çoğunluğunu korunarak, gırtlağın çoğunluğunu korunarak yapıldığı cerrahilere fırsat tanınması. Bu yüzden erken teşhis özellikle gırtlak tümörlerinde çok önemli. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Lütfen ses kısıklığını ihmal etmesinler. Ses kısıklığı yanında bazen yutma zorlukları da olabiliyor. Yutma zorluklarının altında da yine ses telinin civarındaki tümörler aklımıza gelebiliyor. Yutma zorlukları, ses kısıklıkları, ağızdan kan gelmesi, boğazdaki ağrılar, boyundaki şişlikler, baş boyun tümörlerinin en sık bulguları. Baş boyun tümörleri tüm tümörlerin, vücuttaki tüm tümörlerin %5'ini oluşturuyor. Bu %5 hiç de az bir oran değil. En önemli sebep de yine her zamanki olduğu gibi, tüm dünyanın derdi olduğu gibi sigara, bir de alkol. Sigara ve alkolün birlikteliği birbirlerinin etkilerini daha kuvvetlendirici. İkisini beraber kullanan hastalarda daha fazla baş boyunda tümör görebiliyoruz. Bunlar sadece gırtlak tümörü değil. Gırtlak dışında dil tümörleri, yutak tümörleri, işte nazofarenks dediğimiz geniz bölgesi tümörleri, burun içerisindeki bazı tümörler, dudak tümörleri güneşe çok aşırı maruz kalanlarda ortaya çıkabiliyor. Altta yatan sebepler bazen işte ciltte de olan tümörlerde de olduğu gibi güneş ışınından başlayarak işte odun tozu koklamalarından tutun, işte çok tütsülü gıda tüketimi ya da uygun olmayan protezlerin ağız içerisinde kullanımı, bunların hepsi baş boyun tümörlerinin altında yatan sebepler. Bu diş konusuna yine çok biraz daha önem vermek istiyorum anlatırken. Ağız içerisinde geçmeyen yaralarda bazen dişlerin ucu sivri kalıyor ve yanak mukozasına temas ediyor ya da
bazen uygun olmayan, büyük veya küçük gelen protezler de olabiliyor ve kronik iritasyon, kronik travma orada bir yara dokusu oluşturuyor ve yara iyileşmek için üzerini kapatmaya çalışıyor. Sonra kronik iritasyonlar sonucunda bir bakıyorsunuz orada bir tümör ortaya çıkıyor. O yüzden ağız içerisinde de geçmeyen yaralara dikkat etmek hastalarıma buradan vereceğim en önemli mesaj olsun. Tabii hep tümör diye de korkutmamak lazım. Tümörden başka sebepler de var ağız içerisinde. Lökoplezi dediğimiz, eritroplaki dediğimiz, liken dediğimiz bazı yaralar veya basit aflar da ağız yarası yaratabilir. Ama önemli olan yaranın ismini koymak. Bu yüzden de yaranızı doktorunuza göstermek. Son yıllarda yine sigara, alkolden başka dikkat edeceğimiz bir virüsümüz var. Human papilloma virüs. Bunun da artık bazı tümörlere yol açtığını biliyoruz. Hatta baş boyun dışında yine başka bölgelerde de tümöre yol açan virüslerden. Bu virüs için de aşılama programlarımız var ya da bununla bilinçlendirmek esasında önemli. Papillonlar da yine hastaların doktora gitmesini gerektiren sorunlardan olsun ve özellikle belli aşılama programlarına da çocuklarımızı artık günümüzde yerleştirmemiz gerekiyor bu human papilloma virüsle mücadele etmek için.